Okay. Surdash, what about you? Why didn't you come in the first lesson? I couldn't wake up on time. Huh? I couldn't wake up on time. Okay. Yes, İsmail. Hocam bir şey sorabilir miyim? Please. Biz dün bir able to'yu o kalıbı işledik de. Şimdi biz orada was kullansak bir yerine önceden de yine oluyor mu? Yani cümle yapısında bir bozulma, anlam falan Şöyle, I was able to dersen bir şeyi yapabildim, becerebildim. Ama bir kere. Yani hep yapabiliyordum dersen could kullanacaksın. Hı. İşte küçükken çok güzel şarkı söyleyebiliyordum. Repeated past ability olduğu için I could sing very well when I was a child. Hı. Ama işte dün bir şey oldu, işte çok zorlandım ama sonunda başarabildim dersen I was able to do it. Mesela I was able to goalkeeper but I lost my hand. Mesela I was able to? goalkeeper but I lost my hand. İyi yani becerim var kaleci, elimi kaybettim anlamı mı çıkıyor burada? Yok. Yok. I was able to bir kere mahsus bir şeyi başarabildim demek. He. Mesela kitaplarda şey örneği çok var işte yangın çıktı bilmem bina alev aldı ama itfaiyeciler küçük kızı son anda alevlerden kurtarabildiler. They were able to save the little child. Tamam. Tek seferlik abi. Tek seferlik bir de hani böyle a lot of effort var orada. Yani çok çaba harcayarak. Anladım. Yoksa işte küçükken 100 metreyi 10 Yani dakikada, şey- 10 dakika olmaz yani. 1 dakikada koşabiliyordum. Nedir? Her seferinde koşabiliyordum. Benim yani demek istediğim burada şey tek seferlik anlam katıyor, şey anlam katmıyor yani. Önceden yapabiliyordum artık Yok, yapamıyorum yok, anlamıyor. yok. Tamam. Orada da I could kullanırsın mesela. Eskiden yapabiliyordum. But now I cannot dediğin zaman anlam netleşir. Hocam sağ olun. Nasıl? Thanks. Ya I could, ya I was able to. Hani ikisi yan yana. İkisi beraber değil yani. Yok ondan bahsedip Aykut diye geçiyor değil mi? Yok sadece I could. Mesela I could swim when I was a baby. Bebekken yüzebiliyordum. Yani her seferinde yüzebiliyordum. Repeated past ability. Öğrenci. Erkeklere eşini mi attı? Oh. Getiririm, don't worry. Unuttunuz mu hocam? Yes. And during the break, I was in different offices talking to different colleagues. Şimdi siz bunu dinlerken ben gidip onu alıp geleceğim. Ne yapacağız? Answer with Simon, Claire or both of them. Okay? Now we are going to listen to it and we are going to see the script. 7.1. Please, oops. Please follow on the board. Okay? Okay. Simon. When I was about 30, I got a job as an editor in a publishing company. It was my first office job, and I didn't really know what to wear. But for the interview, I wore a suit. In fact, I bought the suit specially for the interview. I got the job, so I thought that must be okay. So, on the first day, I went to work wearing a suit and tie. I got to work early. I wanted to make a good impression, and I was the first person in the office. So I went in, I found my desk with my name on it, and I sat down. And there were a few papers and documents for me to read, so I started reading those. I turned on my computer, and after about 10-15 minutes, the other people in the office started to arrive. And I noticed that nobody else was wearing a suit. I thought, okay, it's not a big problem. So I introduced myself to the other people. I said, hello, how are you? Hello, pleased to meet you.
And the next thing someone said to me was, "My computer's really slow. Do you think you know what the problem is?" And I said, no, not really. So then I introduced myself to somebody else and said, "Hello, nice to meet you." And she replied, "Hello, nice to meet you." And then she said, "Do you know how I can connect my computer to the printer?" And I said, "No, I have no idea how to do that." Anyway, I went back to work, and about half an hour later, I had a meeting with my boss. And she said, "How's it going?" And I said, "Yeah, it's all good." "Well, everybody seems really nice. Just one thing. Why does everybody think I can fix their computer?" And she looked at me and what I was wearing, and she said, "It's your suit. Nobody in this office ever wears a suit. So they think you're from the IT department and you've come to help with a computer problem. They're the only ones who wear suits." So, I never wore it again, to this day. Claire. It was my first day at work as a teacher at a language school, and they asked me to come the first week of term to observe some teachers, to watch their lessons, and then I was going to start teaching the following week. But when I arrived there, they told me that one of the teachers was ill, and they asked me to take the class, and it was 3-year-old kids. So I was in a class with about 10 3-year-olds who were running around. My boss gave me a storybook to read to them, but the kids couldn't speak any English. I'd never taught, never been trained to teach children that small. I tried to read the book to 2 of them, but the others were running around, shouting and hitting each other. And at the worst possible moment, just when all of them were being really noisy and not doing anything I was telling them to, my boss, the director of the school, opened the door and just looked at me. I felt terrible, but then she said, "These children are too young for you, aren't they?" And I said yes. I was nearly crying. Luckily, after that, she never gave me any classes with really young children, but it was the most stressful class I've ever tried to teach. Okay. Now let's do this exercise. And then we're going to summarize again. Nisrin, who wasn't expecting to work on his or her first day? Claire. Nura, who didn't have the training to do the job? Aslında Claire. Çünkü daha büyük yaş grubuna eğitim almış. Ismail, who made the wrong decision because of his or her interview? Simon. Simon, because he wore a suit. Bertus, who couldn't answer the questions that people asked him or her? Simon. Ezgi, who felt bad when he or she spoke to the boss? Claire. She felt terrible. Alif, who never had the same problem again? Both of them never had the same problem again. Who wants to summarize Simon's problem? Ezgi, what happened to Simon? 3-5 cümleyle. İş yerinde de sıkıntı çeken kişi değil mi? Yes, Simon. The man. Özetleyemem. Şu an tansiyonum tavan yaptı. Şu an üzüntüden kahroldum. Burak. Bak şimdi, listen to him. You are going to say the same things, okay? Yes, very shortly.
Just 5 or 6 sentences. It was his first day, so he wore a suit Mhm. and he came early to the office, Uh-huh. and the other workers thought he was from IT department and asked some questions about problems on their computers. Uh-huh. And after that, he talked to his boss Uh-huh. because of the problem he was having. And boss said that because of your suit, they think you're from the IT department, and then he never wore the suit again. Böyle fazla. Bak bu kadar. Yes. Dinledim tamam diyor. Bak biz seni gelin alacağız buraya. Biz öyle gelin istemeyiz. Bizim gelinlerimiz çok güzel İngilizce konuşurlar. Heyecanlandın mı? Gerildin mi? Niye gerildin? Tam yani yapamam ondan. Bu sefer geçelim. Ya dene. Seni kaynağına diyeceğim. Okay, who wants to summarize the second one? Claire. What happens to Claire? Just 4, 5 or 6 sentences. Yes, Nuran is going to do it. Yes. All the teachers in classroom, children, make their notes. Children is shorter. Teacher, Claire. fast is terrible, Felt terrible, stressed. stressed. Peki nasıl öğretiyor bana? Büyük çocukların eğitimini almış bir öğretmen aslında. We can say she learned how to teach older children, not very young children. O çok basit. At university, she learned how to teach older children, not very young children. So she had difficulty, she had problems. She couldn't teach them very well. Evet, mesela arkadaşımızın cümleleri bir sürü yanlış içeriyor. Ama konuşacağız. Yanlış yapacağız. Sıkıntı değil. Konuşacağız. Okay? Konuşacağız ki öğreneceğiz. Gelin olmak kolay değil öyle. Okay? Now, Muhammed Akif. Sit down please. Surdaş. Çağatay. Arife sonra gidelim. Zeynep. Abdülkadir. Ferhat. Bazı arkadaşlar satırlarını çok güzel ayarlamışlar, boşluklarını. Bazı arkadaşlar pek yapmamışlar. Burak. Next one, ha? Kötülerden biri. No, no. It's good. Derya. Aferin sana Derya. Herkes. Burak. Ne market? Buradayım. Yes. That's great. Harika. Güzel. Sıfır araların boşlukları da güzel.
Şimdi bazı yerleri ben kendim güzel, bazı yerleri aşağıya açıklamaya yazdım. Wrong word. Wrong word. Mesela she is tall demeniz lazım. Atıyorum. She is long yazmışsınız. Long'un altına wrong word yazmışım. Okay? Wrong tense. Yanlış tense kullanmışız. Veya wrong form. İşte to go değil de going olacak diyelim. Ondan sonra şöyle bir alt çizgisi olmayan bir üçgen görürseniz oraya bir kelime ekleyeceğiz demek. Ne ekleyeceğiz? Mesela I am. article olabilir. Ondan sonra SP yazmışsam spelling yani yazım yanlışı. Hocam, yok bir tane yazım yanlışı demişsiniz ama ben onu sözlükten bakarak yazdım. Hangi kelime? Biyoloji Y var mı? var. Biyoloji. Biyolog, bir de yanında Y var. Biology. Ha. Değil mi? Böyle olması lazım. İşte ben Y koymuşum ama sözlükten baktım. Nereye Y koydun? Şuraya mı? Aynen. Yok. Olmaz. Ben yanlış yapıyorum. Olsun. Başka? Bir şeyin altını çizip X koymuşsam o cümleyi çıkarın. Evet. O kelimeyi, o cümleyi. Bazen sadece mesela çoğul eki var. S'nin altını mesela çizip X koymuşum. Sadece S'ye çoğul ekini çıkarın demek. Bunlar web sayfamızda var. Ben bir sayfa çıkarıp şuraya da yok uğraşma, şimdi şey yapmayacağız zaten. Bunları efendim? Ha? Belkıs, Belkıs. C, capital letter demek. Büyük harf. Şimdi siz tabii akıllı telefonlarda yazarken büyük harflere dikkat etmiyorsunuz ama cümle hep büyük harfle başlar. Bir de Belkıs. Bir de şey var. Şimdi mesela diyorsun ki my best friend is Burak. Burak is 18 years old. Burak is from Ankara. Burak is a student. Burak likes hayır. Burak dedin mi bir kere? Ondan sonra he is 18. He is from. He likes. He? Öyle diyeceksin. Bence de aynı sıkıntı olmuş. Mesela ben IT virgül koyup direkt onun özellikleri hakkında bir şeyler sıralamışım. Ama siz he is veya his eklemenizi. Hocam ben Türkçe yazmışım. Şimdi yeni bir cümleye başlıyorsan ISEC'ten sonra kimden bahsettiğini söylememiz lazım. Değil mi? Yani bir cümle bitti. Dedim ki işte his name is Oğuzhan. Nokta. I think very handsome. Kim handsome? He is very handsome. Yani her cümlenin bir tane öznesi olacak, bir tane fiili olacak. Cümlenin en temel iki öğesi bunlar. Bir, ne yapıldı? İki, onu kim yaptı? Derya. Ne oldu? Yanlış yaptığıma bakıyordum da yanlış. He. Anlamadım. Ha, şimdi arkadaşlar, biz konuşma veya yazma ödevlerinde I will tell you about değil de I'm going to tell you about yazarız. Okay? I'm going to tell you about my best friend. Ya da I'm going to write about my best friend. Nasıl oklardan bir şeyler çizmişsin bana bak. Yer değiştir Yer abi. değiştir. Ha, yer değiştir. Okay? Takıldığınız yerleri resmen çekip WhatsApp'tan da sorabilirsiniz. Hocam ben burayı anlamadım. Hocam bu şey neydi? Nasıl? Köprü. W? Evet. WF wrong form. WT'de wrong tense. Yani diyelim işte going değil de to go. O wrong form oluyor. Yes. Thank you. Have you all signed? Arkadaşlar çok uzun yazmak gerekmiyor ama çok da kısa yazmayın. Yani en iyi arkadaşınızdan veya sevgilinizden bahsederken dış görünüşü, iç dünyası, kişiliği, neleri sever, neleri sevmez, nerede yaşıyor. Yani hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa what does he usually wear? Bunu bile yazabilirsiniz.
Okay. Done, Berkus? Now let's go to the book again. Onların şimdi arkadaşlar, o yanlışları düzeltip tekrar vereceksiniz. İsterseniz aynı kağıdı kullanın, isterseniz başka kağıda yazın. Bence aynı kağıdı kullanın. Pazartesiye kadar onları tekrar geri getirin. Pazartesi okuluyor. Ha, salı. Çarşamba. Siz seneye getirin onları. Let me see the colors of the clouds. Oh, that's a good picture. Belki bir yeri anlamadığınız zaman sor. Nurhan ablanın utanma. WF ne oluyordu? Yes, it's fine. Wrong form. All of them. Wow. Yes. Yanlış form. Wrong form. WT. Mesela going değil de to go olacak. WT hocam. WT, wrong tense. İşte geç zaman kullanmışsın da benim şimdiki zaman lazım. Hocam ben üniversiteyi nasıl yanlış yazabilirim? Neyi? Üniversiteyi yanlış yazdım. Acele ettiğiniz için. Okay. Now let's look at these sentences. Complete the missing words from the article. Look at them for half a minute, and then Ismail is going to do all of them. And we quickly. Workers, you can check them later, okay? Şimdi buraya yoğunlaşalım. Şimdi bunları anlayalım. Onları gerekirse bana da sorabilirsin, okay? Resmini çek, at. Yes, Ismail, number 1. Plan to arrive at least 10 minutes early. Okay, 2. Offer to make coffee. Good. 3. You don't want to annoy other people on day 1. Okay, and 4. Try to solve the problem yourself first. Good. Okay. Şimdi infinitive ve gerund olayı nedir arkadaşlar? Çok kısaca söyleyeyim size. Gerund infinitive konusu şu arkadaşlar. İki tane fiil yan yana geldiğinde to mu kullanacağız? Bu tabi bu arada birinci fiile bağlı. Asıl fiilimiz bu. Özneden hemen sonra gelen fiil. İki tane fiil yan yana geldiğinde ikincisinin önüne to mu geliyor yoksa gene ikincisinin sonuna ing mi geliyor? Olay bu. To geliyorsa buna infinitive diyoruz. Ing geliyorsa buna gerund diyoruz. Bunu belirleyen bir kural yok. Tamamen ezber yapacağız. Want fiilinden sonra gelen bir diğer fiil, bakın isim değil. I want a cup of tea diyebilirsiniz. Ama I want to drink a cup of tea. İki tane fiil yan yana gelirse, ikincisinin önüne to mu geliyor yoksa ikincisinin sonuna ing mi geliyor? Olay bu. Ing geliyorsa bunun adı gerund. To geliyorsa, to ile beraber fiilin birinci halini kullanıyorsak bunun da adı infinitive. Okay? Ve bunları belirleyen bir kural yok. Tek tek rastladıkça artık onları böyle otomatikleşecekler. O yüzden read a lot,
Listen a lot. Okay? Ezgi sen direkt buraya I want veya I enjoy diyebilirsin. Now, let's go to page 158. Notlarınızı bitirdikten sonra. Bunu sınıf 2'deki memayla matematik gibi sınıflandırmasın. Yok, çünkü onlar ne yapıyor? İsimleşmiş oluyor. Burada da hani Türkçe çevirisi böyle oluyor. Ama şimdi ne diyor mesela? İşte evlenmek ve istemek ikisi de fiil aslında. Veya vakit geçirmek ve işte keyif almak. İşte vakit geçirmeyi ne orada isim diye böyle. Bilmiyorum, o kadar şey bilgim yok. YKS'den çıkalı kaç sene oldu? 99, 24 sene oldu. O zamanlar YKS koyuyor. Mürekkep bu da olan kalemlerle sınava girer. Okay, let's go to page 158, do part 1. Complete the 2 plus verb column with a verb from the list. Do you know all of these verbs? Decide, forget, hope, learn, need, offer, plan, pretend. Bir daha. Ha, pretend bir şeymiş gibi yapmak, numara yapmak yani. Promise, remember, start, try, want, would like. Yukarıdaki ifadelerin hepsini biliyor musunuz? Turn off, see, rain, pay, help, go, get married, find, drive, catch, buy, İkincisi ne oluyor? bring, Evet. getirmek. Başka? Dördüncüsü. Catch, yakalamak. Mesela trene, otobüse falan yetişmek. Değil mi? Okay, now we have 2 minutes. Then we're going to do them together. Yes? Yes. Shorter. You are going to do this? Yeah, okay. Zeynep, var mı sıkıntı? Yok. Good girl. How's your husband? He is good. He is good. Does he work hard? Yes. Yes. For example, how many hours a day does he work? Probably 8, 9. Do you mean 8 or 9 hours or until 8 or 9? Arasında 8-9 saatlerde. Yani 8-9 saat çalışıyor. Ha, he works about 8 or 9 hours. Good. Okay. Good. Yes. Aferin kız sana. Aferin erkek sana. No, aferin for you. When did you do all of them? Is it another student's book? Yes, okay.
doğru cevabı vermek önemli değil. Bizim için öğrenmen önemli. Okay? Aynısını geçen soruya söyledik burada. Yani bana kafanı karıştırır. Maksat öğrenmek. Yanlış yap. Ama sen yap, sen öğren. Yanlış yapmayla ilgili size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Zaten ben düzeltiyorum. Ha? Zaten ben düzeltiyorum diyeceksiniz hocam. Yok. Şimdi okuduğum metodoloji kitaplarında şu bilgi çok defa geçiyor. Yanlış yapan bir öğrenci aslında iyi bir şey yapıyordur. Çünkü bir şeyleri yapmaya çalıştığının, çaba gösterdiğinin bir işaretidir yanlış yapması. Yani yanlış yapmayan bir öğrenci ya her şeyi biliyordur, zaten o zaman burada iş olmaz. Ya da bir şey yapmaya çabalamıyordur. Yani beyin aktif değildir. O yüzden yanlış yapmakta sakınca yok. Yeter ki sınavda yanlış yapmayın. Okay? I think you are ready now. Akif, what is number one? No, number two. Don't forget to turn off all the lights. Right. Yunus Emre, 3. We hope to see you again soon. Good. Mahmut, 4. I am learning to drive this next month. Okay, I'm learning to drive. To drive. Abdülkadir. I need to go to the supermarket. We don't have any milk. Good. Ferhat, 5, 6. Okay, Derya, 6. He offered to help me with my keys. Yes. Değil mi? Çantama yardım etmek konusunda teklifte bulundu. Ferhat, what is 7? They are planning Ezgi ne yapacak yakında? Onu anlamadım. get married soon. To get married. To get married. They are planning to get married. Zeynep, 8. He pretended to be ill, but he wasn't really. Okay. Çağatay. He's promised to pay me back when he gets the job. Okay, he is promised. Değil mi? Promised. Burak. Remember to bring your dictionary to class tomorrow. Nerede kaldın Berkes? Sor bana. 4'e mi? I'm learning to drive. Nesmin. It was been cloudy and it started to rain. It started to rain. Burak. I am trying to find a job, but it was very hard. It's very hard. İsmail. I want to catch the 6 o'clock train. I want to catch. I want to catch. And that is the last one. I would like to buy a car next month. Okay. Start fiilinin arkadaşlar özel bir durumu var. Start'la beraber her iki formada kullanabiliriz. Yani it started to rain de diyebiliriz. It started raining de diyebiliriz. Aklınızın bir kenarında dursun. Yes. İşte başladı demek. Okay? Any problems? Any questions? Let's go back to page 55. Şimdi match sentences A to C to rules 1 to 3. Bana sor. Nurhan, Nesrin. Açık bir daha vereyim. Okey, buradan şimdi hemen. O arada arkadaşlarımız da bakabilirler. A says, check the weather forecast to make sure your clothes are right. Demiştik ki to ne gösterir? Amaç gösterir demiştik. Hangi kullanım? Aşağıdakilerden hangisi olur? After adjectives, to give a reason or after a question word? To give a reason, değil mi? Sebep veya amaç. İşte. Check the weather forecast. Ne için? To make sure. Emin olmak için. Decide what to wear the night before. Hangi kullanım? Which use? After a question. After a question word. Şimdi who, what, which, where'den sonra
to infinitive kullanabiliyoruz. Mesela, tell me what to do. Ne yapmam gerektiğini söyle. Okay? Ya da, we decided where to go. Neye karar verdik? Nereye gideceğimize. Decide what to wear. Ne giyeceğine önceden karar ver. And don't be afraid to ask for help. After adjectives, sıfatlardan sonra gelen fiiller çoğalır. Çok basit bir örnek aklınıza kalabilir. Nice to meet you, değil mi? Nice to meet you. Ben hep de diyorum, it is good to see you. Değil mi? It is good, adjective, to see you, infinitive. Let's go to the grammar bank. Page 138. I'm sorry? Aa, ne demek? You're welcome. Oops. I went to the wrong place. Yeah. Nerede kullanıyoruz? Birincisi arkadaşlar, biraz önce anlatırken söylediğim gibi bazı fiillerden sonra hep to gelecek. They need to be on time. Yani they need being on time diyemeyiz. Try not to talk. Bu da olumsuzu bakın. Not to. Çok konuşmamaya çalış. Try. Okay? Dedik ki after adjectives, sıfatlardan sonra it will be nice to meet new people. Nice to meet you örneğin gibi. It's important not to be late. Geç kalmamak önemli. Number 3, after question words. I don't know where to go, I don't know what to do. Nereye gideceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Okay? Soru kelimesinden sonra to infinitive. Son olarak da to say why. Amaç gösteriyoruz, değil mi? Why did you wear a suit? To make a good impression. Niye giymiş? İyi bir izlenim bırakmak için. I wore a suit to make a good impression. Aynı şey. İyi bir izlenim bırakmak için takım elbise giydim. Okay? Şimdi bir de infinitive without to diye bir şey var. Sadece fiilin, hani şöyle dedik ya, to artı verb 1 dedik. Sadece verb 1 olursa infinitive without to, yani to'suz infinitive. Nerede kullanıyoruz? Mesela simple present tense. Do you live near here? Modal verbs. Can you help me? I won't forget. What would you do? Bunların hepsinde to'suz infinitive. Okay? Is it clear? Bakalım, is it clear or not? Let's go to the exercises. Match the sentence halves. Okay, look at them for 1 minute and we're going to discuss it.
sohbet etmek, yürümek, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek. Sonra kendisi de gülmeye başladı. I think you are ready. Whose turn is it? Yunus Emre. Number 1. I know you are tired, but try to stay awake for the party. Okay. Çağatay 2. My job is important. To dress smart. To dress smart diye şık giyinmek önemli. Belkıs 3. I don't know where to park. Okay. Where to park? Gayet mantıklı. İsmail 4. We were late, so Simon offered to give us a lift to the station. Güzel. To give us a lift. Bizi arabayla bırakmayı teklif etti. Derya 5. When you give a presentation, it's normal. Normal. Normal Normal. to feel nervous. To feel nervous. Good, good. Okay. Any problems? No? Good. Then let's go to the next one. Bu sefer hem pozitif hem negatif infinitive. Negatif. Negatifi ne yapacağız? Mesela not to. Not. To go, not to go. To be, not to be. Yes, you have 1 minute again. Or 2 minutes. Çok ağrıyor. Üstü yapıyorum. Sıcaklanmış. Good girl. Very good. Hocam, ben size bir soru sorayım da ama kızmayın. Yes. Yatağın şimdiki zamanı nasıl biliyoruz? 2 TL geçen. I think you are ready. Hi, I'm Donna. I'm ready. Burak. Nice to meet you. Sırdaç. What do you want to do tonight? Stay in or go out? Good. Akif free. Sounds like cinema. I promise not to be late. Good. It is good. Try not to make a noise. Your father is Your father is asleep. Ne demek? Your father is sleeping. Demek. İsmail 5. I really like to drive and Ne? to learn. Sorry. To learn a new language. Karıştırmışım hocam. Yes. Listen, what is 6? Be careful not to drive too fast. The roads are I see. icy.
Buzlu. Arif? My brother has decided to look for a new job. To look for a new job, okay. Derya, 8? The music is free, you don't need to pay to go. Yes, you don't need to pay. Be careful to not try. No, not to. Not to do. To be, not to be. Okay, any problems? Farah, any problems? Let's go back to page 55. Communication var burada. How to survive. Page 104. How to survive meeting your partner's parents for the first time. How to, when you meet your partner's parents for the first time diyor. Okay? Niye for the first time ısrarla söylüyor? Meeting bir de buluşma anlamı var ya, onunla karıştırmayın. Meet somebody for the first time. İlk kez bir araya geldiğinizde. Bir de ya. Do some homework before you go. Dikkat ederseniz homework'ı tırnak içinde yazmış. Ask your partner about his or her parents. Önce bir sor bakalım anan nasıl insanlar. Where do they work? Do you have any common interests? Common interests? Tabii ki de. If you do this, it will be easy to have a conversation with them. Sen öyle yaptın mı Ezgi? Did you do that? Yes. Good. Number 2. Be ready to answer questions about yourself. Probably they are going to ask you questions. Kızım sen nerelisin? Nereden geldin? Şu yemek tereyağıyla mı yapılır, sıvı yağla mı yapılır? Kimlerdensin? Kimlerdensin? Hangi zımdışarsın? Most parents want to know about their son or daughter's future partner. For example, about their ambitions. Yani what do they want to do in life? Hırslı diyorsun. Ambitious hırslı, ambition'da yani hayattaki hedeflerin. What do you want to do? Where do you want to work? What do you want to be in the future? Try to make a good impression. Olumlu bir izlenim bırakmaya çalış. Değil mi Derya? Number 3. If you are invited for a meal, eat everything. It's also a good idea to say something positive about the meal. Like, this is absolutely delicious. Ellerinize sağlık, çok güzeldi. Offer to help with the washing up after the meal. Yemekten sonra bulaşığa yardım edeyim mi teyze? Ne biçim olan bu da? Number 4, be yourself and don't just agree with everything they say. Be yourself, kendin ol. Don't agree with everything. Hadi de evet deme. If they ask you for your opinion, be honest. Dürüst ol. However, try not to talk about controversial subjects. Tartışmalı konular. For example, politics. For example, football. This is not the good moment to give your views on religion and politics. Din ve politik hakkında iyi bir görüşler. Yani din, politika gibi konular hakkındaki fikirlerini verecek iyi bir an değil. For the first time çünkü. Diyelim gelecek şimdi olsan soracaklar. Namaz niyaz abdest var mı sende? Yok ben deistim. Bence şöyle olmalı. This is okay. It is your idea. It is your view. Tamam. Ama not on your first day. Maybe later. Ben kızınızı alacağım ama. İmam nikahı yok. İmam nikahı falan yok. Öyle şey yok. Saplayacağım. Ve Saplayacağım. ona da gerek yok. You know, we understand each other. We love each other. Gerisi hikaye. Right. And the last one. Avoid embarrassing silences. What is silence?
Sessizlik. Nasıl bir sessizlik? Rahatsız edici. Utanç verici. Utandırıcı bir sessizlikten kaçın. Acaba ne demek istiyor? If the conversation is dying, yani artık diyecek bir şey bulamıyorsunuz, herkes oturuyor böyle. And you can't think of what to say. What to say? Ne diyeceğini bilemiyorsan, ask them what your partner was like when she was a child. Sor, ya Oğuzhan çocukken nasıldı? All parents love talking about their children. Kızım sen Cengiz'in çocukluğunu bilmezsin. Öyle tatlıydı ki. Çocukluk halini çıkarırlar da. Yes. O da diyecek ki he is still very cute. Right. Now, do you agree with these tips? Do some homework before you go. Do you think this is a good idea? Before you meet your partner's parents for the first time, do you think it's a good idea to do some homework, to be ready for some questions, to find any common interests? Yes, because çok basit düşünün. I want to get to know them. Çok basit. I want to get to know them. Good. Yes, sir. Give them a good first. Yeah, it's important to give them, to make a good first impression. To make a good first impression. Good. Number two, be ready to answer questions about yourself. Do you think this is good advice? Because they eventually they are going to ask you about yourself. Yeah. Most probably, they are going to ask you questions about yourself. Where are you from? What do your parents do? Where do you live? What do you eat? Do you drink alcohol? Do you go to church? Do you go to mosque? Yes. Number three, if you are invited for a meal, eat everything. Do you think it's a good idea to eat everything? If you eat everything, it shows that what? I like your shoes. It's alright, it's alright. Yes, if you eat everything, it shows that You're hungry but not your stomach, your eyes. Yani Not just- açsın ama miden değil, gözün anlamında. no. In some cultures, I think in another country, I read in a book, but I don't remember it now. It says, don't eat everything, leave a little on the plate. It is polite not to eat everything in another culture. But in our culture, it shows that you like the food. So, the person who cooks thinks that I'm a good cook. Değil mi? Ne dedim Zeynep? Imagine that we are in your house in Sivas. We are visiting you and you give me some food and I eat everything. What do you think? I am a good cook. Yeah. Ya da he is very hungry. That he is very hungry. Ya da KYK'da kalıyordu. Yeah, the teacher lives in KYK, zavallı teacher, poor teacher, fakir. So, okay. Well, number four, be yourself, don't agree with everything they say. Do you think this is a good idea? This is good advice? Don't agree with everything. Yes, because what? Çağatay? Zeynep? Yes, Çağatay. They know me better. They know? Better. They know me better. Ah, they know me better. Yes, they can get to know me better. Good. Good. And they will think that, this boy is a sağlam boy.
da güzel olmaz. Or they say he is not a good boy for us, for our family, for our daughter. Maybe. Number 5. Avoid embarrassing silences. Do you think it's really a good idea to ask about your partner's childhood? What was she like when she was a child? What was he like when he was a child? Do you think it is a good idea, Sundash? Not for the first. Not on the first day. Burak? Maybe not directly ask this question. Ah. Maybe dolaylı olarak. Indirectly. Bonuslama. Directly or indirectly. Dolaylı olan. Okay. Hani onlar sessiz bilgi versinler diye şey yapsın. Ha. They should be the one to stop the silence. They should start talking, not me. Okay. Okay. Now let's go to page 110. How to survive a first date. Page 110, I think. Yes, 110. Go together. Yeah? Jew. Tip 1 dikkatimizi çekiyor. Jew? What to do for the date? If you are a man, just if you are a woman, okay. Bu sefer you are meeting your potential partner. Birisiyle internetten tanıştınız. Just like somebody. And you are going to meet face to face for the first time. Think carefully about what to wear for the date. If you're a man, try to dress smartly but casually. Şık giyin ama casual kıyafetler, yani kot, tişört vesaire. No suits, don't wear a suit. Evlenmeye gitmiyoruz. Okay. If you are a woman, it's important not to dress too sexily. Don't wear too much perfume or aftershave. Çok parfüm falan filan giyin, sıkma. Do you agree with that? For example, Nura, kızlara soralım önce. On a first date, do you think that your partner should wear casual clothes or a suit? Yani güzel giyindiği tarzında nasıl giyindiğinde. In English, do you prefer him to wear jeans or a suit? Takım elbise. Casual clothes. Why? Rahat oturup kalkamaz, onu söyle mesela. Çok ciddi olur. It will be too serious. For example, if I wear a suit, I can't walk easily. I can't sit down easily. I can't move easily. Ay ceket kırışacak, ay kravatım yamuldu mu? So, when I wear a suit, I can't move. Yeah, I can't move. Comfortably. 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 Comfortably değil yani, comfortably. Okay. It's fine. Imagine that you are going on a date for the first time with a lady. If you are a woman, neyse.
Çok açık. If she wears a skirt but the skirt is too short. Do you think it is a good idea to wear a skirt, a too short skirt No. on a first date? No. No, because I'm a caveman. I'm Caveman. Mağara adamıyım hocam. Olmaz. a caveman. Is that true? Jealous? Ah, you feel jealous because other people will look at her legs. Evet ama ilk buluşma yani. O zaman da İstanbul'da. Kanka. Ah. Ya hocam Allah için. Yes, Derya. 10. buluşma olsun Dur. ben yine tersin. Wait, in English, yes. Yok ilk buluşma yani. Söylediğinde falan. Yani. Arif, listen to her and then we will listen to you. Kalkışma dikkat hocam. Olsun söyle. Konuş lütfen. In English. Derya diyor ki, I can wear what I want. Evet, ne istersen olur ya. Hı. Yani onlar da diyor. Okay, Arif says, Ben diyor mağara adamıyım diyor. yes Arif. İngilizce mi açık? Yes. She can wear anything, but not on the first date. Huh? Maybe. Maybe. Not first date. But Mhm. later. Ha. No iyi. She should wear Short. a long skirt. Short. Short. Aynen. Giyemez. Ha, giyemez. Aynen giyemez. Ha. She should wear a long skirt o zaman. Yes. Ezgi? Bunu Türkçe ifade edeyim. Sonuçta onu ilk öyle tanıdı. Sonradan değiştirmedi. Niye değiştirmeye çalışacaksın ki? Ben Ben- bunu istemiyorum diye. Çok saçma. Bunu tartışalım. Okay, in English now. Onu öyle tanıdı, değiştirmedi. Okay, o anlamda verecek başka basit bir cümle söyle. Tanımak değil. When you see her for the first time in a short skirt, it means it is standard for her. It is natural for her. Don't try to change her. Bak bu kadar basit. Kısa basit cümleler. İnşallah bunu söylerim arkadaşlar yazın şoku giyeyim. Görürsem söylerim yani. He, Ama okay. iki taraf da saygı duyuyorsa sorun yok. Hmm. Kendisi In English, saygı duymak yok. respect. Respect. The boy and the girl should respect each other. They should respect each other. Okay. Peki bu uzar. Don't wear too much perfume or aftershave. What about this? Abdul Kadir, do you think that a girl should wear too much perfume on a first date? Perfume ne hocam? Parfüm? I don't know. You say it is no problem for me. Ben perfume anlamadım. Şimdi bir kızla ilk kez buluşacaksın. Face to face. Kız çok parfüm sıkmış. Is it alright for you? Uzak hocam. Hocam zaten bu kızların yanından geçerken bugün korkalmıyor. In English, you can say I don't too much perfume. Bana uzak nasıl diyeceğim? Bana uzak hocam. You can say too much perfume. Şimdi arkadaşlar, kafamızda bir Türkçe cümle kurup onun aynısını İngilizce çevirmeye çalışmayalım. Make short sentences and make easy sentences. Söyleyebileceğiniz şeyleri söyleyin. Yani benden uzak olsun, Yaradan'a yakın olsun. La havle ve la kuvvete çevirilir. Yok, hayır. I don't like it. It disturbs me. Bak çok basit. Make short sentences. Bizim bir prensibimiz vardır. Ne demek ki? Ha. Aslında diyor ki, keep it short and simple. Kısa ve basit tut. Okay? Ben Canan'ımı başkalarına yar etmem. Yok. Bunu çeviremeyiz. Çevirmeye gerek yok. Çevirme işimiz çevirmek değil. Make a short and simple sentence.
Bizim sıkıntımız bu. Okay? Make a short and simple sentence. Zeynep, does your husband wear aftershave or perfume? No. No. I think the girl and the boy, they shouldn't Wear wear too much too much perfume. Yeah, okay. Good. Do you want to say anything? Yes. Yes. Too much perfume problem for me because I hate sugar parfüm. Şekerli parfümler oluyor ya. Ha. Sugary perfumes. This is annoying. Hmm. Bu rahatsız edici. It annoys me. It disturbs It annoys me. me, yes. Okay. Okay. Let's go to the second one. Choose a place that isn't too expensive. You don't know who is going to pay. Try to go somewhere that isn't very noisy. Ezgi, where did you go on your first date? Do you remember? Tabii ki. Yomra'daydı. Elmanın başından. Çay ocağına mı götürdün sen? Kahve dünyasındaydı hocam. Yomra'da forma geçti. Kahve dünyasında. Okay. So, Elmanın basically, when you met face to face, when you first met, bu arada yüzlerin bir ifadesi daha önemli. Ha? You meet somebody online and you meet somebody in person. Yüz yüze, şahsen. When you met face to face, when you met in person, where did you meet? On campus, in Yomra? Yomra. In Yomra. Okay. Why? Because I live in dormitory in Yomra. Ah, your dormitory is in Yomra. Ah, okay. 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 Neyse bu konuyu ayrıyetten bir konuşuruz. Okay. I want to focus on two things. One, which place to go, and two, who should pay. İkinci cevabı biliyoruz. İsmail's opinions. You know them. Nuran, who should pay on a first date? The man or the woman? For you. I think Yes, yes, ne güzel. I think denge. Yani herkes dediğimiz gibi öyle. Okay. They should go Dutch. Yes. Ben kola içtim, onu öderim. O soda içti, onu ödesin. Okay. Nesrin, what do you think? With Nuran. With me? Sure, they should go Dutch. Okay. I know your opinion. Ben de çağıran, davet eden. Sorry? Davet eden demeli o an. Tamam, ne ki bana? Davet eden kişi. I think invite in person. Bu şey. Who in person? The one who invites. The one who invites. Hocam yanlış şey yapmışlar. Invite. O kadar olur. Hocam tam sınavda biz de öyle yazalım o zaman. Yeah. The one who invites should pay. Okay. Derya. On a first date, is it important to go to an expensive place? Yeah, no. No. Because önemli olan şey beraber olmaktır bize. Çok basit bir cümle. Yes. To me, Heh. important
For me. For me, the important thing is to be together. Yes, it's right. I agree with Derya, but I think Wow. saying it's not be too expensive for first date. For first date, I think coffee is enough. Yeah. For the first Coffee- date, Coffee is enough. I coffee think. is enough, yeah. Maybe the second, third. Yeah, interestingly, he agrees with you. But çok nadir. Gurur duyuyorum. I am surprised. I'm I am surprised. Good. Good. Okay. Let's move to the third one. Don't be too romantic on a first date. For example, arriving with a red nose on a first date isn't a good idea. Ya da çiçek de yani. Yeah. Do you think this is it important to be too romantic on a first date? No? Does anybody say yes? It's too much. Yes, Daria? I think a little. A little, not too romantic. Yes. For example, a small flower is a good idea. Yes. Bak çok basit. A small flower is a good idea. Keep it short and simple. Hocam, I think not bring with flower, but we can take when she near with it. Yani gelirken almasın da yanındayken alsın bence. Bence mantıklı olan. Why? Sırdaş. Öyle doğru. It would be weird if we met with someone for the first time with a rose or flower. Bence. Ne dedi? Garip olur dedim ilk defa tanıştığım biriyle. Yani ilk defa buluştum. Dedi ki it would be weird. Hocam Ceylan'ı ürkütmeyelim yani. Nasıl? Ceylan'ı ürkütmeyelim hocam. Korkutur yani. Tecrübeyle sabit değil ama bence doğru yani. Yanında Ceylan'ı değil mi? ürkütmeyelim. Tam bir daha. A real caveman, huh? No. He knows a lot. He knows a lot. Bence ilk konuşmada direkt çiçek olmaz. Belki de çiçekten hoşlanmıyorum. In English. Yani kaş yapılırken Okay, in English. Bütün kadınlar papatya sever lütfen. In English. Nereden biliyorsun? Sen bana cevap ver, onu verme. Maybe Maybe, don't like flowers. maybe she doesn't like flowers. So flowers is not a good idea on a first date. Bu da bir işin bir ayrıntısı. Good. Okay. Remember to listen more than you talk. Ne demişler? We have two ears, we have one mouth. We should listen twice, we should talk once. Demişler. But don't let the conversation die. Sessizlik de olmasın. Silence is a killer on a first date. Be natural, don't pretend to be somebody that you aren't. Olmadığın biriymiş gibi davranma. Do you think that it is important to listen more than you talk on a first date? Sadece on a first date. Yes, Sırdaş. Depends on who people with. Ah. Sometimes they are too talkative or but sometimes they are just too Shy. If the person is too shy, you can talk more. If the person is talkative, you can talk less. Diyor arkadaşımız. Good idea. Tecrübeyle sabitmiş. Bu yüzden he doesn't have a girlfriend. Okay. Sen dedin ya. Ha. Ha işte yok dedin. Sen dedin ki I don't have a girlfriend. Oradan yola çıkarak söyledim. Yoksa of course I don't know. Yes, good. Okay. If you are a man, be a gentleman and pay the bill at the end of the evening. If you are a woman, offer to pay your half of the bill. But don't insist. Israr etmek. Don't insist, ısrar etmek. We have already talked about it.
So I'm going to move on. Güzel. Güzel şeyler oldu. Okay, let's go to the pronunciation part now. Week 1 of 2. Demiştik ki vurgusuz, page 55. Vurgusuz hecelerin hepsinde şıva sesi vardır. Yani a. Şimdi to aslında hep t'dır. Ne hariç? Cümlenin sonunda olursa. Mesela I want to go. Öbürü ki where to? Onun dışında to'yu biz t diye göreceğiz. I want to come. It's difficult to say. Try not to be on time. Zaten oraları hem daha hızlı hem daha alçak sesli duyacağız hem de sesiyle. Let's listen to these three sentences. 7.4. I want to come. To come. It's difficult to say. To say. Try not to be late. Not to be. Not to be. Linking words with the same consonant sound. İki sözcükte, yani birinci sözcüğün sonunda, diğer sözcüğün başında aynı consonant ses varsa bunları birleştiririz. Mesela want to. Ne olacak? Want to. Now we're going to complete these questions with 3 or 4 words, okay? Let's hear them now. 7.5. 1. Have you ever tried to learn something new and failed? 2. I'm going to stop after each sentence. New and failed. 2. How important is it to know how to drive? 3. How long do you usually spend deciding what to wear in the morning? 4. Have you ever forgotten to turn off your phone during a class or concert? Let's hear it again. Have you ever forgotten to turn off your phone during a class or concert? 5. Where are you hoping to go for your next holiday? 6. Are you planning to go anywhere next weekend? 7. Would you like to work or study in another country? 8. Have you ever pretended to be ill when you weren't? 9. Do you think it's important to learn to cook at school? 10. Do you think it's possible to stay friends with an ex-boyfriend or girlfriend? Ben hep iki kelime buldum. We're going to listen to all of them again.
And this time more slowly, okay? Let's hear all of them one more time. Have you ever tried to learn something new and failed? Two, how important is it to know how to drive? Three, how long do you usually spend deciding what to wear in the morning? Four, Have you ever forgotten to turn off your phone during a class or concert? five, where are you hoping to go for your next holiday? Six, are you planning to go anywhere next weekend? Seven, would you like to work or study in another country? Eight, have you ever pretended to be ill when you weren't? Nine, do you think it's important to learn to cook at school? Ten, do you think it's possible to stay friends with an ex-boyfriend or girlfriend? Okay. Burak, what is one? Have you ever tried to learn something new and fail? Yes, Çağatay two. How important is it to know how to drive? How to drive. Yeah. Say the three. How long do you usually spend deciding what to wear in the morning? What to wear in the morning. Derya four. Have you ever forgot to turn off your phone during a class or concert? Fiil üçüncü hali ne der ya? Forgotten. Forgotten. Okay. Surdaş five. Where are you hoping to go for your next holiday? Okay. Ferhat six. Are you planning to go anywhere next weekend? Good boy. Would you like to work or study? Uh-huh. Work or study in another country. Mahmut? Have you ever recently speak when you weren't? Doğru mu? Speak. Have you ever pretended to be ill? Hasta olmadığın halde hastaymış gibi yaptın mı hiç? Yunus Emre? Do you think it's important to learn to cook at school? Good. Yes, to learn to cook at school. And Akif? Do you think it's possible to stay friends with an ex-boyfriend or girlfriend? Okay, good. Thank you. Ne? Cevabını öbür ders tartışacağız. Okay, any problems, any questions? Nesin var mı kaçırdığın bir yer? Hocam yukarı çıkabilir misiniz? Yes? Yukarı çıkabilir. Yes, of course. Yes, any problems, any questions?
Ferhat var mı anlaşılmayan bir yer? Okay. Come on, let's have a break. I'll see you at half past one. Sen yaz tabii. Kar yağıyor. Ya memleketime kar yağıyor. Oh. Geç kaldım.